Kürtlerin tarihsel kökenleri, bugüne gelişleri, bu konulara bir yakından bakalım diyoruz. Amacımız ne? Bu belgelerdeki öne çıkan noktaları, ana fikirleri senin için şöyle bir özetlemek. Evet, elimizdeki notlar oldukça kapsamlı görünüyor. Aynen. Antik çağlardan başlıyor, Orta Çağ'daki devletler, sonra modern dönem, kültürel devamlılık, epey geniş bir çerçeve çizilmiş. Hadi o zaman başlayalım bakalım neler var. Başlayalım. Metinler gerçekten binlerce yıla yayılan bir geçmişten bahsediyor. İstersen en çok konuşulan konulardan biriyle şu meşhur Med bağlantısı teorisiyle girelim konuya. Evet o konu. Kaynaklar sık sık Kürtlerin kökenini milattan önce 9-7. yüzyıllarda hüküm sürmüş Medlere dayandıran teoriden bahsediyor. İşte Minorski gibi tarihçilerin de modern Kürtler antik Medlerin torunlarıdır dediği aktarılıyor. Bu ne kadar güçlü bir iddia olarak sunulmuş metinlerde. Şöyle söyleyeyim, oldukça yaygın ve ciddiye alınan bir argüman olarak geçiyor. Sadece etnik bir köken meselesi değil bu. Aynı zamanda dil bilimsel bir bağ kurma çabası da var. Kürtçenin tıpkı Med dili gibi Kuzeybatı İranî diller grubuna ait olduğu belirtiliyor. Mackenzie gibi dil bilimcilerin bu benzerliklere dikkat çektiği de not edilmiş. Bir de şu var, Med İmparatorluğu'nun coğrafyasıyla bugünkü Kürt nüfusunun yoğunlaştığı bölgeler büyük ölçüde örtüşüyor. Bu da vurgulanan bir diğer nokta. Yani kaynaklar bunu akademik bir tez olarak ele alıyor. Anladım. Peki, Orta Çağ'a geçtiğimizde ne görüyoruz? Kaynaklarda Kürtlerin kendi siyasi yapılarını, hanedanlıklarını kurduğundan bahsediliyor sanırım. Kesinlikle. Metinler özellikle 990-1085 arası Diyarbakır merkezli Mervaniler gibi örneklere işaret ediyor veya daha bilineni Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler var 1171-1250 arası. Selahaddin Eyyubi, evet. Kudüs'ün geri alınması olayı. Aynen öyle. Selahaddin'in Kudüs'ü Haçlılardan alması sadece Kürt tarihi değil, tüm İslam dünyası için çok önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilmiş. Tabii Şaddadiler gibi başka yerel hanedanlıklar da var. Onlardan da bahsediliyor. Peki bu hanedanlıkların varlığı o dönem için ne ifade ediyor? Yani sadece yerel beylikler miydi bunlar? Aynatlara göre aslında bundan daha fazlası. Bu yapılar Kürtlerin Orta Çağ İslam dünyasında sadece var olmakla kalmadığını, aynı zamanda siyasi ve askeri olarak da aktif bir rol oynadığını gösteriyor. Kendi bölgelerinde hatta zaman zaman daha geniş coğrafyalarda söz sahibi olmuşlar. Anladım. Gelelim modern döneme. İşte burası biraz daha günümüze yaklaşıyor. Kaynaklar 20. yüzyıldaki ulusal hareketlere odaklanıyor değil mi? İran'daki Mahabad Cumhuriyeti gibi. Evet. 1946'da İran'da kurulan ve Kazi Mehmet'in liderliğindeki Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nden bahsediliyor. Kısa ömürlü olmuş. Evet. Sovyet desteğiyle kurulduğu ama bir yıl içinde İran ordusu tarafından yıkıldığı aktarılıyor. Daha yakın zamanlara gelirsek Irak'ta durum farklı. 1991 sonrası oluşan ve 2005 anayasasıyla federal statü kazanan özerk yönetim var, Erbil merkezli. Bu önemli bir başlık olarak duruyor. Peki ya Suriye? Orada da Rojava ve demokratik konfederalizm gibi kavramlar geçiyor metinlerde. Bu nedir tam olarak? Aynen, Suriye'de 2012 sonrasında Rojava olarak bilinen bölgede ilan edilen bir fiili özerklik durumu var. Orada benimsenmeye çalışılan demokratik konfederalizm modelinden bahsediliyor. Kaynaklar bu modeli nasıl desem yerel meclislere dayalı, doğrudan demokrasiyi hedefleyen bir tür öz yönetim biçimi olarak tanımlıyor. Tabii şunu da belirtmek lazım, metinlerde Türkiye ve İran'daki Kürtlerin karşılaştığı kimlik, dil ve siyasi baskılara dair bilgiler de yer alıyor. Biz burada sadece bu kaynaklarda sunulan perspektifleri aktarıyoruz, onu bir kez daha vurgulayalım. Doğru. Bu önemli bir nokta. Peki tüm bu siyasi, tarihsel iniş çıkışlar arasında kültürel kimlik nasıl ayakta kalmış? Yani dil, edebiyat, bunlar nerede duruyor bu resimde? İşte burası gerçekten çok ilginç. Yazılı edebiyatın tarihi, Şeref Han'ın 1597 tarihli Şerefnamesine kadar götürülüyor. 20. yüzyılda Bedirhan kardeşlerin Latin alfabesi üzerine yaptığı çalışmalarda önemli bir dönüm noktası. Ama kaynakların asıl altını çizdiği şey sözlü gelenek, denkbejlik.
Dengvejlik, yani o hikaye anlatıcıları, ozanlar geleneği mi? Tam olarak öyle. Dengbejlik, yani bu sözlü tarih anlatıcılığı geleneği, kaynaklara göre halkın kolektif hafızasının, tarihinin, kimliğinin nesilden nesile aktarılmasında hayati bir role sahip olmuş. O çok bilinen Memozin gibi destanlar da bu geleneğin en parlak ürünlerinden. Bu durum, dilin ve özellikle de sözlü kültürün yaşanan tüm zorluklara rağmen kimliğin korunmasında ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor. En azından bu metinlerin vurgusu bu yönde. Harika. Peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, bu kaynaklar bize Kürtler hakkında nasıl bir genel çerçeve sunuyor? Orta Çağ'da kendi siyasi yapılarını kurabilmiş, modern dönemde belirgin ulusal ve siyasi arayışlar içine girmiş ve tüm bu süreçlerde diline, kültürüne sıkı sıkıya bağlı kalmış tarihsel bir halk olarak tanımlıyor. Yani tarihin sadece bir nesnesi değil, aynı zamanda aktif bir öznesi olarak konumlandırılıyorlar. Çok net anlattın, teşekkürler. Dinlediğin için de sağ ol. Belki üzerinde biraz daha düşünebilirsin. Bu kaynaklarda gördüğümüz tarihsel süreklilik ve farklı coğrafyalardaki bu farklı deneyimler, sence gelecekteki kimlik algılarını ve hedefleri nasıl şekillendirebilir? Bu, tabii metinlerin doğrudan söylemediği ama üzerine düşünülebilecek